Arkadaşlar herkese merhaba, ben Bahadır. Bugün sizlerle birlikte hem kanalımın hem de Rust Eğitim rehber serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. İlk olarak bu videoda ne yapacağımızdan bahsetmek isterim. Ve kanalımızın tanıtımı videosu olacak aslında bir bakıma bu. Benim bu kanalı açmamdaki amaç ve bu seriyi çekmemdeki amaç YouTube'da Last War oyununu yeteri kadar anlatan ve düzenli bir şekilde anlatan, hani neyin ne olduğunu böyle aşama aşama insanların anlayabileceği şekilde anlatan bir YouTube rehber kanalı olduğunu düşünmüyorum. Geçmişte kendi ittifakıma, kendi sunucumdaki insanlara rehber gibi birçok şey yaptım. Fakat bunu genel olarak YouTube'da veya genel Türk oyuncu kitlesine de yapmak istedim. Böyle bir eksiklik olduğunu düşündüğüm için bu kanalı açmak istedim. E, Gördüğünüz gibi yeni bir sunucuya başladım. Şu an 1200'lü bir sunucuda olmam lazım. Tam sunucunun şeyini bilmiyorum. Yeni bir köye başladım ve size hani Last War nedir? Last War'da nelere dikkat etmeliyiz? Last War oyunun amacı nedir? Etkinlikler nasıl nedir? Nasıl yapılır? Veya hani oyunun basit mantığını biliyorsanız bile ilerleyen zamanlarda bin bir türlü farklı taktik olacak bu oyunda. Bu taktiklerin küçük stratejileri nelerdir? Küçük taktikler nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz gibi birçok neredeyse bütün bilgiyi Last War hakkında bütün bilgileri içeren bir kanal, bir rehber kanalı yapmak istedim. Bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün Last War nedir? Nasıl bir oyundur? Ve hani genel olarak amacımız nedir? Yani Last War sadece zombi kesmekten ibaret olan bir oyun mudur? Veya ilk ben indirdim, başladım. Ne yapmalıyım yani? Şu an ben bugün mesela indirdim, zombi kesiyorum ama ne yapmam gerektiğini anlamadım diyenler için ilk gün videosu, başlangıç videosu çekmek istedim. İlk olarak Last War oyunu zombileri kesmekten ibaret olan bir oyun değil. Yani bizim amacımız aslında zombileri kesmek değil bu oyunda. Ne yapıyoruz biz Last War oyununda? Gelişiyoruz. Bu şu an bizim gördüğümüz bu üst, ya üst bizim üstümüz. Burası bizim evimiz gibi düşünün. Biz evimizde gelişiyoruz. Yani kendimizi geliştiriyoruz. Örneğin karargahımızı yükseltiyoruz. Askerlerimizle ilgileniyoruz. Teknolojilerimizi geliştiriyoruz vesaire vesaire. Burası bizim evimiz. Yani kendimizi güçlendirdiğimiz yer. Bir de buranın dünyası var. Burası bizim dünyamız. Dünyayı böyle birazcık büyüteceğim sizin de görmeniz için. Burası bizim dünyamız. Gördüğünüz gibi şehirlere ayrılmış gibi düşün. Burası bizim sunucumuz aslında. Dünyamız dediğimiz burası bir sunucu. Bizim 1200 bilmem kaç sunucusu. Ve bu sunucu tek tek böyle şeylere ayrıldı. Hani şehirlere ayrılmış gibi düşün. Yani işte 6 seviyeli şehir, 4 seviyeli şehir, 5 seviye şehir gibi gibi. Şeylere ayrıldı ve bizim bütün savaşlarımız, bizim etkinliklerimiz, bizim olaylarımız bu haritada dönecek. Örnek veriyorum. Hemen mesela bu oyunda mesela savaşacaksınız. Savaşmak ne demek abi? Savaşmak demek şu demek. Benim üssüm burası şimdi. Hani temsil olarak benim evim burası ve ben atıyorum kime saldıracağım? Mesela şu binaya saldıracağım ben. Örnek veriyorum. Savaş başladı ve buna geliyorum abi. Mesela benim üstüm buradan. Üstüne tıklayıp buradan savaşa tıklıyorum. Tabii benim şu an kalkanım var. Şu an saldırmayacağım ama buna gelip buradan saldırıyorum. Ordumu gönderiyorum. Ordum buradan buraya geliyor. Saldırıyor. Kim daha güçlüyse o birbirini yeniyor gibi gibi. Hani bizim aslında savaşlarımız burada dönecek. Mesela benim aynı ittifaktayız. Benim TRKK diye bir ittifakım var şu anda. Aynı ittifaktaki üyelerimizle biz birbirimizi koruyacağız mesela. Örnek veriyorum, takviye göndereceğim. Mesela işte buraya ana ordumu şu an takviye gönderdim. Ordum takviyeye gidiyor gibi düşün. Hani ya şunu anlatmak istiyorum. Bizim aslında oyunumuzun döneceği yer burası. Bizim ordumuzu geri çağıralım. Peki bu üst neydi? Üstte dediğim gibi bizim geliştiğimiz, bizim gücümüzü arttırdığımız, askerlerimizi geliştirdiğimiz, kahramanlarımızı ayarladığımız üssümüz yani evimiz. Tamam. Peki Last War oyununun genel olarak bu şekilde. Hani ya biz mesela şu an işte zombi bölümleri var. Ben şu an mesela buradaki bölümdeyim. Etrafa gittikçe temizliyoruz. Bu yeşil dumanı gittikçe açacağız ve yaklaşık şöyle bir üssümüz oluşacak. Şu kadar büyük bir üssümüz. Peki bu zombi yani şu an ne yapmalıyız yani? Başladık ve ne yapmalıyım? Ben daha ilk bugün indirdim. 7. seviyeyim mesela. Karargahım 7'ye kadar geldi. Ne yapmalıyım? Hızlı bir şekilde zombileri keseceksiniz. Üstünüzü büyüteceksiniz kesebildiğiniz yere kadar. Kesemediğiniz yerde de yapmanız gereken şey üstünüzü geliştirdikçe buradaki kahraman bu ya buradaki birinci takımınıza basıp buradaki kahramanlardan ya da sol altta kahramanlar simgesinden buradan kahramanlarınızı güçlendireceksiniz. Burada tabii bütün kahramanları güçlendirmemelisiniz. Çünkü her kahraman bizim işimize yaramayacak. Atıyorum, örnek veriyorum. Bu karakteri biz güçlendirmeyeceğiz. Şu an ilk giriş videosu olduğu için bu kadar ayrıntıya girmeyeceğim. Hangi karakter önemli, hangisi değil gibi ayrıntılara girmeyeceğim. Fakat ilerleyen videolarda tek tek ayrıntılı olarak neyin ne olduğu, hangi kahramanını geliştirmemiz gerektiğini vesaire bulabileceksiniz zaten. Ama şimdi hani ilk defa bu videoyu pat diye izlediyseniz
Bu mor kahramanları geliştirmenizde herhangi bir problem yok. Mor ama dediğim yani şu Violet, Scarlet, Farhat ve Mason'u geliştirebilirsiniz. Bu 4 kahramanı geliştirebilirsiniz. Ama yani dediğim gibi şu anda eğer ben o zaman yani siz izlediğiniz zaman kahraman videosunu yayınladıysam o videoyu izleyip daha ayrıntılı, daha doğru bir gelişim yapabilirsiniz. Kahramanlar konusu böyle. Ya Last for oyunu genel olarak yani kısaca anlattığım gibi 1001 tane farklı etkinliğimiz olacak. Sezonlarımız olacak, savaşlarımız olacak, düellolarımız olacak, bir sürü etkinliğimiz olacak. Yani zombi kesmek, işte ben her zaman zombi keseceğim, bu nasıl oyun demeyin yani. Aslında zombi kesmek bu oyunun %5'i bile değildir yani öyle söyleyeyim. İlk gününüzde zombileri hızlı bir şekilde kesin. Karargahınızı hızlı hızlı yükseltmeye çalışın. Ne kadar hızlı karargah yükseltirseniz o kadar iyi olacak. Karargahınızı yükseltin. Buradan teknoloji kısmından, gelişimden, özellikle inşaat ve teknoloji geliştirmeleri yaparsanız daha hızlı gelişirsiniz ilk günlerinizde yani. Bu da küçük küçük tüyolar tabii bunlar. Last Word'da ilk gününde yapmanız gereken kısaca bunlar yani. Zombileri kesin, hızlı bir şekilde karargahınızı yükseltmeye çalışın. Tamam, peki başka bir şey daha değinmek istiyorum bu ilk video özel. Satın alımlar konusu. Last War oyununu satın alımlar yapılabilen bir oyun. Yani örnek veriyorum. Markete girdiğinizde bu sarı paralar gerçek nakit parayla satın alınan yani Türk lirasıyla satın alınan şeyler bunlar. Bunları almadan biz gelişebilir miyiz? Yani almamız gerek var mı? Yani para yatırmadan bu oyun oynanabiliyor mu? Bu soruya cevap vermek istiyorum ilk videomuzda. Evet, tabii ki de para yatırmadan güçlenebiliyorsunuz. Yani hani illa para yatırmadım ve hani her yatıran benden daha güçlü diye bir şey yok bu oyunda. Ya benim geçmiş sunucularda birkaç tane sunucuda tecrübem var ve ben de kendim de çok para yatıran bir oyuncu değilim. Ve hani birçok arkadaşım hiç para yatırmadan da oynayanlar arkadaşlarım da var. Az bir miktarda kendi bütçesine göre para yatıran arkadaşlarım da var. Çok deli para yatıran arkadaşlarım da var. Tabii herkes ya buradaki para yatırmanın mantığı şu aslında. Ne kadar para yatırırsanız o kadar gelişiminiz hızlanıyor. Yani aslında günün sonunda birçok üye ya bu gelişim sınırsız yani bu oyunda bir gün bir yere kadar geldim. Mesela işte karargahımızın son seviyesi 30 seviyesi. Belli uzun bir süre boyunca 30 seviyenin üstüne çıkamayacaksınız. Peki 30 seviyeye geldiğimizde oyun bitti mi? Hayır, tam tersine. Yani oyun hiçbir zaman bitmiyor arkadaşlar. Ne kadar yani milyon dolarlar bile yatırsanız oyun yine bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Yani ucuz bucağı yok. Ve hani illaki para yatıranlar sadece bu süreci hızlandırıyor. Ama mesela para yatırmak yerine doğru taktiklerle benim attığım rehber videolarını dikkat ederek izleyip buna göre gelişiminizi ayarlarsanız siz de bu süreci hızlandırıp diğer insanlarla yarışabilirsiniz. Yani ben çok fazla para harcamanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama illa ki mesela ben çok para harcamak ve en güçlü olmak istiyorum derseniz de tabii ki de para harcamak sizin gelişiminizi oldukça hızlandıracaktır. Peki ilk oyuna başladık ve hani şu an ben bu haritadayım diyelim ki bu sizin köyünüz. Ne satın almamı önerirsin? Yani ben belli bir miktarda para harcamak istiyorum. Çok da değil, bütçem de çok yüksek. Mesela sen olsan ne alırdın? Ben dediğim gibi çok para harcayan birisi değildim. Hatta neredeyse hiç harcamadım ama belli başlı kritik şeyler var. Onları satın almanız gerekiyor. En basitinden buraya tıkladığımızda ilk satın alım paketi diye bir paket var. Kimberly paketi. Bu karakter bizim için çok önemli. Yani aylar boyunca da olsa bu karakteri hep kullanacaksınız neredeyse. Bu karakteri yanlış hatırlamıyorsam 30-40 lira civarı bir şeydi eskiden. Yani zam geldi mi tam emin değilim. Fakat en son 30-40 lira civarı bir fiyatı vardı. Bunu aldığınızda bu gerçekten sizi önemli bir miktarda etkileyecektir gücünüzü erken zamanlarda. Onun dışında en sağ üstte burada bu marketten bir şey almanızı önermem sizin. Yani genel olarak bu marketten dediğim yani süper aylık karttan değil de nasıl söyleyeyim. Hani şunlardan falan bahsediyorum. Ya bunlar yerine genel olarak sıcak fırsatlarda burada daha böyle önemli şeyler oluyor genel olarak. Yani bu dediğim her zaman geçerli değil fakat burada daha böyle alınması önemli etkinlikler vesaire oluyor. Hem ilerleyen zamanlarda hem de şu anda. Örnek veriyorum, şu an bu paketi mesela satın alabilirsiniz veya savaşçının savaş biletleri genelde çok önemli oluyor. Hani fiyatı çok ucuz olmuyor ama savaşçının savaş biletinin verdiği, örnek veriyorum şimdi mesela satın alsak bunları ek olarak bize verecek. Bu verdiği şeyler gerçekten verilen fiyata göre çok güzel geri dönüşü olan şeyler. Yani gerçekten fiyat performans olarak düşünürseniz çok hani uygun fiyatlı şeyler. Bunları satın almanız çok iyi olacaktır sizin için. Almadan da tabii ki de yani günün birinde illaki siz de bu karakteri kazanacaksınız. Yani hani dediğim gibi para yatırmak sadece sizin gelişim sürecinizi hızlandıracaktır. Benim önerim savaşçının savaş biletlerini genel olarak satın almanız.
Ve buradan çıkıp dediğim gibi ilk satın alım paketini satın alabilirsiniz. Ve ikinci teknoloji merkezi diye bir şey açılacak belli bir süre sonra. Şu anda değil ama ilerleyen günlerde ikinci teknoloji merkezi açılacak. Bunu yine teknoloji videosu çekeceğim. Teknoloji merkezi videosu çekeceğim özel olarak. Orada da bahsederim. İkinci teknoloji merkezinizi de açmanızı öneririm. Ama şart mı? Ya dediğim gibi hiçbir şey şart değil yani. Tabii ki de siz harcamak istemezseniz tamamen hiç para harcamadan da gelişebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ee, Dediğim gibi ilk videomuzu isterseniz bu kadar olsun. Yani genel olarak hani haritanızı büyütün. Zombileri keserek bu yolu büyütün. Yani haritamız burada daha da büyüyecek. Buraya trenimiz vesaire gelecek. Ee, Üssümüzün içine birçok daha bina gelecek. Örnek veriyorum. Burada mesela bir sürü bina gelecek. Askeri anlamda bir sürü şey gelecek. Ben zaten ilerleyen videolarda bina ve teknoloji videoları çekeceğim. Kahraman videoları, ekipman videoları, bir sürü ayrıntılı bir rehber yapacağım dediğim gibi. Orada tek tek nerede ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim ama ilk günü olanlar için genel olarak Last War nedir? Dünyada savaş mantığını anlattım. Üssümüzün aslında sizin eviniz olduğunu anlattım. Tamam, bugünlük ilk video olarak bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.